Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir tığ işi çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Hemen şöyle ipimi tanıtayım sizlere arkadaşlar. İpimiz orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Hemen şöyle kalınlığını, inceliğini göstereyim. Bu şekilde bir cetvele ihtiyacımız var. Tığımız ise bu şekilde ince bir tığ arkadaşlar. 1,30 milimlik tığ kullanacağım. Hemen modelimize geçiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir. 10, 10, 10 ve onun katları zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane daha zincir. 1, 2, 3 zincir ekledim. Hemen burada 3 zincirimden sonra birinci değil ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. Her bir zincirimizin içine sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Burada bir zincir çektim, geriye döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane kaydırma dikiş. Hemen burada ilmeğimi uzattım. Elimdeki cetvelime bu ilmekleri bu şekilde yerleştiriyorum. Her bir sık iğnemin içerisinden bir ilmek alıp kitledim ve cetvelimin üzerine koydum. Bir ilmek kitledim, cetvelimin üzerine taktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her bir sık iğnemizin içinden girerek birer tane ilmek alıp takıyoruz. Evet, bu şekilde 10-10 olacak şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Evet, ilmeklerimi topladım. 2, 4, 6, 8. Hemen şu şekilde 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek olarak tamamladım. Şimdi ise burada hemen son kalan sık iğnemden zincir çekiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 adet zincir ilmeklerimizin boyunda olmasına dikkat ediyoruz ve bu ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Tekrar bu ilmekleri 5 tane ilmek tığıma alıyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek tığıma aldım. Tekrar diğer 5 ilmeğimi daha alıyorum. İlmeklerimizin yönlerine dikkat edelim. 2, 3, 4, 5. Bu
sondan aldığımız ilmekleri hemen diğer 5 ilmeğimizin içerisinden bu şekilde çıkartıyorum. Burada her bir ilmeğimi sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Diğerki ilmeklerimi de yine sırası ile hemen şöyle sırasına dikkat edelim. Yine 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde tamamladık. Çapraz bir şekilde. Şimdi diğer örneğime geçiyorum. Yine aynı uygulamayı yapıyorum arkadaşlar. Hemen tekrar topluyorum. Evet. Yine beşer beşer. Evet, her bir ilmeğime birer tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi ise kenardaki zincir sayısına göre trabzan yapıyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 adet tığıma ipimi doladım. Burada ikişer ikişer ilmeklerimizi 2 2 2 2 bu şekilde ilmeklerimizi uzattık. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bundan sonrası modelin tekrarı. Bir alt sırada yapmış olduğumuzu tekrarlıyoruz. İlmeklerimizi uzatıyoruz. Evet, biraz daha ilerlemiş halini modelimizin gösterelim. Evet, modelimiz bu şekilde çapraz model olarak ilerliyor. Her seferinde birinci sırayla ikinci sıranın tekrarından oluşuyor. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Evet, modelimiz hem hızlı ilerliyor. Bu modeli şal yapabilirsiniz. Atkılarda kullanabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Masa örtüleri yapabilirsiniz. İstediğiniz tığ işi, örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.